Merhaba, Project'una hoş geldin. Bugün fragmanı nihayet yayınlanan 7. sezonun heyecanıyla sevilen dizi Gumball'ı baştan sona detaylı şekilde inceleyeceğiz. Gumball ve Darwin'in macerası ilk bölümde tam bir kaosa dönüşüyor. Nicole ve Richard veli toplantısına gitmek için evden çıkınca istemeye Anais'in bakıcılığını Gumball ve Darwin'e bırakıyorlar. Kocanızın altında pantolon olmadığının farkında mısınız? Tabii Richard'ın pantolonsuz çıkması da evdeki tuhaflık seviyesini iyice tırmandırıyor. Gumball ve Darwin, güvenlik önlemleri adı altında evi bir savaş alanına çeviriyor. Saçma sapan fikirlerle neredeyse tüm eşyaları mahvediyorlar. Aslında evdeki en olgun kişi küçük Anais gibi görünüyor. İkili Anais'i banyodan uzaklaştırmaya çalışıyor ama Anais her zamanki gibi daha zeki davranıp onları banyodan kilitliyor. Fakat işler kötüye gidiyor. Banyo taşınca ev suyla doluyor. Gumball ve Darwin onu kurtarmak için kanalizasyona dalıyor. Tam çocuklar bacadan kaçarken Nicole ve Richard eve geliyor. Nicole'un yüzündeki öfke ifadesi anlatmaya gerek yok. Hepsi Darwin'in suçu. Darwin suçlu ilan ediliyor ama işin komik tarafı sonunda kimse olan bitenin sorumluluğunu üstlenmiyor. Her şeyin faturasını da internete kesiyorlar. Bu devirde her şeyin suçlusu internet değil mi zaten? Sıradaki bölümde ağacın içindeki kulübe macerasından tanıdığımız Carrie ile gerçek anlamda tanışıyoruz. Carrie bir hayalet ve hayattayken çok özlediği tatları tekrar hissedebilmek için Gumball'ı kullanmaya başlıyor. Tabii hayalet olduğu için kendisi yiyemiyor. Ama Gumball'ın bedenine girerek her şeyi onun üzerinden tatmaya çalışıyor. Asıl sorun şu. Gumball'ın bu işe hiç rızası yok. Her denemeden sonra karnı balon gibi şişiyor, zavallı çocuk mide ağrısından kıvranıyor. Ta ki farkında olmadan çöp yiyene kadar. O an Carrie irkiliyor ve biraz da utanarak duruyor. Nihayet Gumball ve Darwin pratik bir çözüm buluyor. Carrie'ye yemek yemeye zaten bayılan Richard'ın bedenini emanet ediyorlar. Richard için hayat zaten yeme içmeden ibaret, Carrie için de huzur. Sonunda evde sükunet yeniden sağlanıyor. İlerleyen bölümlerde tanıştığımız huysuz büyükanne Jojo, Richard'ın annesi ve çocukların da babaanneleri olarak karşımıza çıkıyor. Sevgisini göstermede biraz aşırıya kaçan Jojo, bir anda Gumball'ın ağzına kocaman bir öpücük konduruyor. Senin için söylemedim. Hadi bitsin de kurtulayım diyor Gumball ama o an hayatı boyunca unutamayacağı bir travma yaşamış oluyor. Darwin kardeşinin aklını başından alan bu öpücük travmasını silmeye karar veriyor ve Gumball'ı mutlu bir yere götürmek için türlü numaralar deniyor. Ama ne yapsa olmuyor. Gumball'ın zihninde hep o kabus gibi öpücük dönüp duruyor. Darwin'in çözümü peş peşe rezalet aktivitelerle büyükanne Jojo anısını sarsma. İşlerin doruk noktası okulun dev öğrencisi Hector'un devasa ayak parmağının içinden geçmek oluyor. Hadi. Nihayet işe yarıyor ve Gumball vedalaşırken yanağını öpmesi için Jojo'ya uzatıyor. Fakat talihsiz çocuk yine dudaktan öpülüyor. Parti bölümünde Tobias'ın ablası Rachel evi arı kovanına çeviren bir parti düzenliyor. Kurallarsa katı, alt sınıflardan gelenler yanlarında mutlaka bir eş getirmek zorunda. Fıstık ezmeli sandviçimin içindeki jöle olur musun? Gumball öğle yemeğinde eline tutuşturulan notu yanlış anlıyor ve telaşla bir partner bulmaya girişiyor. Açıkçası Gumball'ın kızlarla arası hiç iyi değil. Telefonda adeta yalvara bulduğu randevusu ise Tina çıkıyor, Penny ise Hector'u getiriyor. Ve belli ki Gumball'a epey bozulmuş. Okulun kadrosu bile bu curcunaya kayıtsız kalamıyor. Bayan Simeon ve Müdür Brown da partiye sızıp çıtayı başka bir seviyeye taşıyorlar. Bir de arka planda tek gözlü, hiç konuşmayan bir Cyclops karakteri var. Göz ucuyla dikkat et, ileride lazım olacak. Partinin gürültüsü büyüyüp dışarı taştığında Darwin, Rachel'ı gözyaşları içinde buluyor. Rachel adını sorunca Darwin nefes nefese, karmaşık tam ismini söylüyor. Darwin, Redland, Caspian, Poseidon, Nicodemus, Waters. Ve ona söz veriyor. Partiden sonra evi ben temizleyeceğim. Bu arada Penny, Gumball'a öğle yemeğindeki notun aslında kendisinden geldiğini açıklayınca Gumball kendini epey aptal hissediyor. Darwin ortalığı toplarken Rachel ona bir öpücük konduruyor ve Darwin klasik bir balık refleksiyle sırt üstü yere düşüyor. Tam yer çekimiyle boğuşan bir akvaryum balığı gibi. Penny ile Gumball ise tam öpüşmek üzereyken Richard aniden arabasının kornasına abanıyor ve anı mahvediyor. Penny'e hislerini itiraf edemeden lafı kıvırıyor. Bu arada öpüşmeden doymadıysanız Bayan Simeon ve Müdür Brown, Tobias'ın dolabında tuhaf bir şekilde öpüşüyorlar. Evet, biraz ürkütücü
The Date bölümünde Penny, Gumball'ı öğleden sonra evine davet ediyor. Ve Gumball büyük bir heyecanla ilk randevusuna hazırlanıyor. Richard, Anais ve Darwin de bu önemli buluşma için ona tam kadro yardım ediyor. Ancak Gumball, Penny'nin evine vardığında onu mum ışığında romantik bir ortam değil, Penny ailesinin sevgili tarantulası için düzenlenen acayip bir cenaze töreni bekliyor. Tabii ki klasik Gumball, davetin ayrıntılarını hiç dikkatli dinlemediği için olan biteni anca şimdi kavruyor. Sonra Bay Cuddles'ın cenazesi var biliyorsun. Banyoya gittiğinde ise sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor. Ailenin tarantulası Mr. Cuddles hala hayatta. Hem de hiç olmadığı kadar saldırgan. Gumball bir şekilde Mr. Cuddles'ı aileyle buluşturmayı başarıyor ama vücudu tarantula ısırıklarıyla dolu halde bayılıyor. Cuddles ismine pek yakışmayan bir dostluk öyküsü yani. Bir sonraki bölüm ise Elmore'un ekran klasiği haline gelen The Microwave. Gumball dünyanın en iğrenç şeyleriyle dolu bir kavanoz hazırlıyor. Richard ise bundan habersizce kavanozu mikrodalgaya atıyor ve ortaya hafif kanlı bir canavar olan Kenneth çıkıyor. Darwin birkaç şey satın alıyor ama Kenneth hızla büyüyüp Elmore'un yarısını, Richard, Nicole ve Anais dahil, yutuyor. Darwin onları kurtarmak için atlayınca kendisi de tuzağa düşüyor. Gumball son bir hamleyle bahçe hortumunu açıp Kenneth'i "Pop" diye bebek haline geri döndürüyor. Ama çocuklar "bir şans daha verelim" dediklerinde Kenneth'in devasa bir kaiju'ya dönüşmesiyle iş kontrolden çıkıyor. Belki de ilk hislerine güvenmeleri gerekirdi. İkinci sezon zamanı, yeni sezona şövalyeler temalı bölümle hızlı bir giriş yapıyoruz. Penny bir okul projesi için Gumball'ın evine bırakılıyor. Ancak Penny'nin babası kızının suda vakit geçirmesini pek de hoş karşılamıyor. Ve tabii ki olaylar zinciri başlıyor. Tobias da Penny'den hoşlandığı için araya girmeye çalışıyor ve kendince bir şövalyelik düellosu organize ediyor. Hem Gumball hem de Penny bu durumu son derece çocukça buluyorlar. İşler iyice çığırından çıkınca Penny istemeden yola doğru itiliyor ve neredeyse babası tarafından eziliyordu ki Gumball bir kahramanlık yapıp onu kurtarıyor. Penny'nin babası da bu olaydan sonra Gumball'ın aslında o kadar da fena biri olmadığını fark ediyor. Bir diğer bölümde ise Richard nihayet o tembel tavşan kıçını koltuktan kaldırıp pizza kuryesi olarak çalışmaya başlıyor. Tabii esas amacı dağıttığı pizzalardan gizlice atıştırma. İlk iş gününde teslimat çantasını düşürüyor ve Gumball'la Darwin çantayı ona yetiştirmek için seferber oluyor. Derken işler iyice sarpa sarıyor. Ama Nicole ve çocuklar kısa sürede fark ediyorlar ki Richard'ın bu yeni işi evrenin kumaşını paramparça etmeye başlıyor. O yüzden hemen pizzacı müdürü Larry'i buluyorlar. Larry, Richard'ı sadece büyük bir hata yaparsa kovabilirim diyor. Çocuklar Richard'ın siparişini sabote etmeye çalışsa da o hiç aksilik yaşamadan müşteriye ulaşıyor. Ta ki müşteri pizzanın kenarının yenmiş olduğunu fark edene kadar. Larry derhal Richard'ı kovuyor ve böylece tüm evren kurtuluyor. Evet, tüm bu kozmik güçler tembel bir tavşanın elinde ama merak etme, Richard kesin başka bir iş bulacak. Cadılar Bayramı özel bölümünde Gumball, Darwin ve Anais hayaletlerle dolup taşan meşhur Haunted Mansion'a bir parti için gidiyorlar. Carrie onları içeri almak için sihirli bir iksir veriyor. Ama uyarıyor, sadece bir damla içmeleri gerek. İksiri damlattıklarında bir anda tüm hayaletleri görmeye başlıyorlar. Bu arada Carrie'yi her zaman görebilmelerinin sebebi onun doğuştan hayalet olmasıydı. Gumball ve Darwin'in ölümlü oldukları anlaşılınca işler karışıyor. Çaresizce iksirin tamamını içip tam anlamıyla hayalete dönüşüyorlar. Ve Darwin'in ilk işi uzun zamandır hayalini kurduğu şeyi yapmak oluyor. Carrie'yi öpmek. Neyse ki gece yarısı olmadan kendi bedenlerine geri dönüyorlar. Ölümlü hallerine kavuşup Anais'i de kurtarıyorlar. Her şey eski haline dönüyor. Tabii görünürde, çünkü bu ailede hiçbir şey uzun süre normal kalmaz. Anne hemen köpürme. Carrie hepimizi doğru bedenlere geri koyabilir değil mi Carrie? Düşündün mü? Richard neden bu kadar saf? The Authority bölümünde cevabı öğreniyoruz. Richard hastaneye kaldırıldıktan sonra büyükanne Jojo eve gelip aileyi güvenlik kurallarıyla abluka altına alıyor. Onun güvenlik dersleri ise kelimenin tam anlamıyla delilik sınırında. Çocuklar öyle bir şımartılıyor ki sonunda Richard kadar saflaşıyorlar. Tek bildikleri güvenli şey TV izlemek ve yemek yemek. Nicole, çocuklarının bu halini görünce olaya el atıyor. Onlara hiçbir hata yapmadan büyümenin gerçek öğrenmek olmadığını anlatmaya çalışıyor. "Hadi, dışarı!" diye aileyi arabaya dolduruyorlar. Tabii Richard, arabayı kullanırken frenin nerede olduğunu unutuyor. Neyse ki son anda beynini kullanıp aracı durdurabiliyor. Nicole ise korkudan eriyip bitiyor. Kim ailesinin kullandığı bir arabada ölümden dönse aynı durumda olurdu. The Pony bölümü aslında beklenmedik şekilde önemli bir bölüm. Nedenini birazdan anlayacaksın. Anais Gumball ve Darwin'den onun için bir film kiralamalarını istiyor. İki kardeş, filmi zamanında yetiştirip Anais'le izlemek için resmen zamana karşı yarışa başlıyor. Çünkü
Çünkü Anais'in keyfi pek yerinde değil. Yolda başlarına çok tuhaf bir şey geliyor. Tanıdık bir adamla karşılaşıyorlar ama kim olduğunu bir türlü hatırlayamıyorlar. Adamın adı Rob çıkıyor ve aslında bu çocuklar onu daha önce defalarca görmüş. Hani sana parti bölümünde arka planda Cyclops gibi görünen o adamı hatırlatmıştım ya. İşte o. Ama Gumball ve Darwin hiç oralı olmayıp Rob'u kanalizasyona tekmeleyip geçiyorlar. Ve yine tamamen unutuyorlar. Kısacası yol boyunca yaptıkları onca curcuna boşa gidiyor çünkü eve döndüklerinde Anais filmi zaten hiç beğenmiyor. The Storm bölümünde balon alanıyla Kaktüs Carmen'in dillere destan ve bir o kadar da insanı bayıltan aşklarını izliyoruz. İkili öyle romantik, öyle yapış yapış ki sınıftaki herkes artık yeter diyor. Zaten Kaktüs ve balonun aşkı. Birinin canı acıyacak değil mi? Sürekli eleştirilmelerinden etkilenen Carmen, ilişkilerinin heyecanını kaybettiğini düşünüp çareyi Gumball'da arıyor. Gumball'dan onu öpmesini istiyor. Ama öpücük işe yaramıyor. Tam aksine Alan hüzünle oradan uzaklaşıyor. Gumball'ın yüzü ise kaktüs dikenleriyle dolup adeta bir iğne yastığına dönüyor. Bu sırada bulut kız Masami, Alan'ı kendine aşık etmek ve Carmen'i kıskandırmak için Gumball'dan yardım istiyor. Gumball ise Alan'ı eski mutlu haline döndürmek için elinden gelen her absürt numarayı sergiliyor. Her şey Masami'nin gizli bir planıymış. Aslında Alan'ı kendiyle birlikte olmaya ikna etmeye çalışıyormuş. Carmen gerçeği öğrenince de öfkelenmek yerine üzülüyor. Penny ise Gumball'ın Carmen'i öptüğünü öğrenince işler fena halde karışıyor. Neyse ki Alan mutlu olmanın şifresini çözüyor ve Carmen'le tekrar bir araya geliyorlar. Gumball ile Penny ise resmi olarak sevgili olmasalar da aralarında bir anlaşmaya varıyorlar. Biz asla onlar gibi olmayacağız. The Sweaters bölümünde televizyon tarihinin muhtemelen en sinir bozucu karakteriyle tanışıyoruz. Sarah, yeni transfer olmuş. Önceki okulunda Gumball ve Darwin'in asi ve süper sert çocuklar olarak ünlü olduğunu sanıyor. Gumball ve Darwin ise daha ilk dakikada bütün bu efsaneleri elleriyle yıkıyor. Yok ya, hiç de öyle bir şey değil. Okuldan çıkınca Sarah'ın eski okul arkadaşları gelip onlara bulaşıyor ama Gumball ve Darwin her zamanki gibi zerre kadar umursamıyor. Sarah ise ortalığı karıştırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Adeta yangına körükle gidiyor. Bölüm ilerledikçe hiçbir sebep yokken iyice fitil veriyor. Olaylar büyüyünce zengin ve ukala çocuğun babası, aynı zamanda koç, sahneye çıkıyor. Çocukları taciz ediyor. Ama Gumball ve Darwin'in umurunda bile değil. Üstelik adamın 2 tane kazak giymesi başlı başına gariplik. Tipi de sanki Invincible'daki Omni-Man'in biraz yorgun ve buruşuk hali gibi. Sonunda bir tenis maçıyla meydan okumaya çağrılıyorlar. Kortta görüşürüz ezikler. Tahmin edersin maçı yerle bir kaybediyorlar ama en azından korkup kaçmadılar. Cesaretlerini gösterdiler. Bütün bölüm 80'lerin klasik spor filmlerine selam çakıyor. Belli ki hem Gumball ve Darwin hem de izleyenler bu klişelerden fena halde bıkmış durumda. Kendi adıma tek hoşlanmadığım şey ise o sinir bozucu dondurma külahı. Final bölümünde Watterson ailesi eski günleri yad etmek için anı defterlerini karıştırıyor. Ve yaşadıkları birbirinden absürt maceraları gözlerinin önünden geçiriyor. Hatta ilk bölümde evlerinin sular altında kalışını ve sonraki sahnede bir anda her şeyin normale dönmesini tekrar izliyorum. Nasıl olduysa. Ama bu kez geçmişte yaptıkları tüm saçmalıklar nihayet onları buluyor. Yığılan faturalar, tekrar edilmesi gereken okul yılları ve tabii ki dinlenmek yerine sorunlarla yüzleşme zamanı. Wattersonlar ise tüm bu dertleri çözmek yerine daha da beterini yapıp yeni dertler icat ediyor. Kendimizi buradan kurtardığın için ve kocama yumruk attığın için diyerek eski düşmanları Kenneth'i geri getiriyor, Gumball'ın okulundan dev Hector'la dövüştürüyorlar. Derken tüm kasaba Watterson ailesinin geçmişteki rezilliklerinin hesabını sormak için üzerlerine çullanıyor. İşte tam o anda her şeyi başa saran bir sihirli cihaz devreye giriyor ve gerçekliği sıfırlıyor. Yani çizgi dizilerin o meşhur her bölüm sonunda her şey normale döner kuralı. Böylece hikaye klasik TV şovu durumuna geri dönüyor ve dizi bolca meta göndermeyle bitiyor. 4. sezonun açılışında bizi The Nemesis bölümü karşılıyor. Rob, klasik bir süper kötü olmak için türlü numaralara başvuruyor ama bir türlü başarılı olamıyor. Gumball ve Darwin de ona acıyıp yardım etmeye karar veriyor. Ona havalı bir kötü adam ismi buluyorlar. Doktor Reker. Üstelik kötü bir ses tonuyla konuşması ve etkileyici bir kostümle ortaya çıkması için koçluk yapıyor. Gumball ve Darwin'in düzenlediği partiye bile çamur atıp sonunda onları yok etmek için yola koyuluyor. Tabii 5 dakika sonra geri dönüp "Bana yine yardım eder misiniz?" diye kapılarını çalıyor. Çünkü Elmore barajını patlatıp kasabayı sular altında bırakmaya çalışırken kontrol panelini bozmuş ve şimdi çocuklardan günü kurtarmalarını istiyor. Ama işin aslı şu, Elmore'da zaten hiç baraj yokmuş, Rob da sadece bir otomatı bozmuş. Zavallı Rob yine kendine küsmüş halde.
Gumball ve Darwin ise onu teselli etmek için Rob'un kurduğu tuzağa kasıtlı olarak düşüyorlar. Düşünsene, kendilerini yok etmeye çalışan birini neşelendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. The Bus bölümünde işler iyice çığırından çıkıyor. Okul servisinin şoförü Rocky, bugün çocukları okula götürmeye hiç mi hiç niyetli değil. Otobüs bir anda aralarına müdür Brown'un da karıştığı berbat kılık değiştirmiş yetişkinlerle dolup taşıyor. Yanlarında da gizemli bir şekilde tıkırdayan bir evrak çantası var. Balon karakterimizin ise bariz bir Breaking Bad göndermesi olduğunu hemen anlıyorsun. Adamda her şey var. Benim adım Bay Brown. Bunlar da Bay Pink, Bay Rambo ve Bay White. Ortalığı mafya filmine çeviriyorlar. Çocuklar ailelerinin onlara ders vermek için böyle bir tiyatro çevirdiğini düşünüyor. Gumball hemen babasının yanına gidip oyunlarını bozmaya çalışıyor. Tabii ilk konuşmadan neyin ne olduğu anlaşılıyor. Yetişkinler dersi kırınca suç batağına saplandık diye abartılı hikayeler anlatmaya başlıyor. Ama plan fena halde batıyor. Polisler olaya dahil olunca yetişkinler çocukları geri almak için önerilen fidye parasının peşine düşüyorlar. Bir anda motivasyonlu bir hayat dersi vermekten gerçek bir kaçırılma olayına geçiyoruz. Meğer tüm bu karmaşa intikam ve para peşinde koşan Rob'un bir planıymış. Rob ve Gumball para için kapışırken Rob yanlışlıkla yanlış çantayı alıyor, içinde bomba olanı. Patlamayla birlikte doğrudan polislerin kucağına uçuyor ve tutuklanıyor. Açık söylemek gerekirse Rob'un planı önceki patlatma işlerinden çok daha karmaşık ve zekiceydi. 4. sezonun finali The Disaster tam anlamıyla bir çılgınlık fırtınası. Rob hapisten kaçmayı başarıyor ve eline dikkat, gerçekliğin evrensel kumandasını geçiriyor. Yani resmen bütün evreni ileri geri sarmak, dondurmak, karartmak Rob'un elinde. Amacı ise belli. Gumball'dan intikam almak, her şeyi alt üst etmek. Bölümün başı da tuhaf. Watterson ailesi dizinin kapanış müziğiyle kendi kendine dans edip şarkı söylüyor. Hiçbir şey mutlu olacak diye eğleniyorlar. Bayağı garip bir açılış. Kabul edelim. Rob, kumandayla Gumball'ın sevdiklerini teker teker darmadağın ediyor. Darwin altyazılarla duygusal olarak çöküyor. Nicole ve Richard ebeveyn filtresi kapanınca bir anda tam gaz boşanıyor. Ben gidip bir donut alacağım, o da kendine daha iyi bir koca bulacak. Anais ekran parlaklığı kısıldığı için kayboluyor. Penny ise hızlı sarmayla balkondan uçup gidiyor. Yetmiyor. Işıklar kapalıyken Gumball yanlışlıkla Sarah'ı öpüyor ve Penny buna şahit oluyor. Rob gerçekten de Gumball'ın hayatındaki her şeyi mahvetmeye yemin etmiş durumda. Kendini ve sevdiğin herkesi yok edeceğim diye bağıran Rob, Gumball'ı ortadan kaldırdığında nihayet istediği gibi biri olabileceğini, çünkü artık onun harika dünyasında yaşamayacağını söylüyor. Hatta bunların hiçbiri gerçek değil diyerek kafaları karıştırıyor. Ne demek istiyorsun Rob? İkili destansı bir kavgaya tutuşuyor. Tam bu sırada kumandanın pilleri bitiyor ve Rob cihazı boşluğa fırlatıyor. Gumball peşinden atlıyor, karanlıkta düşerken Rob'un da daha önce sıkışıp kaldığı o boşluk, kumandayı kapıp pilleri takıyor ve zamanı geri sarıp kendine ikinci bir şans veriyor. Bölüm hem absürt derecede eğlenceli hem de serinin mizahını zirveye çıkarıyor. Gerçekten harikaydı. Bazen Gumball'ın gerçeklik duvarını yıkması kadar keyifli bir şey yok. Ve geldik 5. sezona. The Rerun adlı ilk bölüm tam anlamıyla zamanın içinde bir dans. Önceki bölümde Gumball kumandadaki geri sar tuşuna bastığından şimdi aynı günü yeniden yaşıyor. Ama bu sefer başına gelecekleri biliyor. Gumball altyazı harflerini yeniden düzenleyerek Darwin'e Rob'u anlatıyor. Ve olayların önüne geçmek için kendini Rob'un üstüne atıyor. Annesiyle babasına bir şey olmasın diye çırpınıyor. Fakat Rob yanlışlıkla yine geri sara basınca Richard ve Nicole hızla bebekliğe geriliyor. Onlar hiç doğmamış gibi olunca çocuklar birer birer yok olmaya başlıyor. İlk silinen Anais oluyor. Hemen ardından Darwin eski haline, sıradan bir akvaryum balığına dönüp düpedüz ölüyor. Acımasızca, gerçekten. Üstüne üstlük Gumball hala yanlışlıkla Penny'yi balkondan aşağı itiyor. İnanılır gibi değil. Yalnızsın. Biliyor musun? Kurtarılmaya değip değmediğini duymaktan bıktım. Gumball ve Rob tekrar kapışıyor. Gumball galip geliyor ve Rob'u boşluğa geri itiyor. Ama hemen ardından pişman olup onu kurtarmak için peşinden atlıyor. Rob ise klasik kaprisleriyle yine kaçıyor. Bir ara Gumball kanal değiştiriyor. Sonunda Rob'a yetişiyor ama hızla küçülmeye başlıyor. Rob, Gumball'ı boşluğa göndermek üzereyken kendini tutuyor. Çünkü Gumball'ı nefret edilemeyecek kadar zor biri olarak görüyor. Ve bunu Gumball onu kurtarmaya çalışınca daha da iyi anlıyor. Sonunda günü tamamen başa sarıyorlar ve herkes bir kez daha yaşananları unutuyor. The Catfish bölümünde Gumball ve Darwin, Dede Louie'nin Elmore Plus hesabını keşfediyor ve zavallı adamın tek bir arkadaşı bile olmadığını görünce üzülüp ona yardım etmeye karar veriyorlar. Aslında Gumball içten içe pek de bir şey etmiyor ama Darwin ikna ediyor. İkili hemen sahte bir profil açıyor. İsmi Muriel olan hayali bir arkadaş. Louie, Muriel'e, aslında Gumball, tüm gün mesaj atıp başından geçenleri anlatıyor. Hatta güzeller güzeli Jojo'dan sıkılmaya başladığını bile itiraf
itiraf ediyor. Sonunda Gumball'ın sabrı tükeniyor ve yardım etmekten vazgeçiyor. Darwin ise çözüm olarak Muriel ve Louie'yi buluşturup gerçeği açıklamaya karar veriyor. Bu arada Louie, Muriel'e Elmore Plus'tan daha fazlası olabileceklerini düşündüğünü söylüyor. Fakat Granny Jojo gerçekleri öğrenince tam anlamıyla çileden çıkıyor. Onun öfkesiyle karşı karşıya kalmak isteyeceğini sanma. Jojo, Muriel'in peşine düşüyor. Halbuki Muriel, Gumball'ın internette bulduğu, alışveriş merkezinde çalışan rastgele bir kadının fotoğrafıymış. Neyse ki işler daha fazla karışmadan Gumball ve Darwin her şeyi açıklıyor. Dede Louie, Jojo'nun aşırı kıskançlığından yorulduğunu ve sadece bir arkadaş edinmek istediğini, Muriel'in de gerçek hayatta bir dost olabileceğini umduğunu anlatıyor. Sonunda Granny Jojo, Louie'ye sadece bir arkadaş izni veriyor ve o kişi de kendisi oluyor. Aman tanrım. Ve geldik büyük finale, The Inquisition bölümüne. Müdür Brown, okul müfettişi Evil'ın denetimine hazırlanırken stresten neredeyse saçlarını yolacak hale geliyor. Boşuna değil, çünkü Evil gelir gelmez okulu ele geçiriyor ve öğrencilerin çılgınlığını kırmaya yemin ediyor. Yeni müfettiş, okulun tüm havasını değiştirip herkese doğanın kurallarına uyun, daha az çizgi film gibi olun diye baskı yapmaya başlıyor. İki öğretmenin ilişkisi de profesyonelce değil zaten gibi cümlelerle ortamı iyice geriyor. Sonunda öğrencilerin tamamını insan hallerine, hatta normal insanın da ötesine dönüştürmeye başlıyor. Bir an için Gumball ve Darwin de gerçek insanlara dönüşme tehlikesiyle yüz yüze geliyor ama kendi çizgi film doğalarını kabul edip kaçmayı başarıyor. Sonrasında bize yakışan budur diyerek geri dönüp herkesi eski çılgın hallerine kavuşturuyorlar ve Evil'ı durduruyorlar. Evil'ın aslında Rob olduğu ortaya çıkıyor ama Rob bunu bir amaç uğruna yaptığını söylüyor. Ne yazık ki bu amacın ne olduğunu Tina'nın araya girmesiyle öğrenemiyoruz. Ancak sonrasında Rob gözlerini başka bir yerde açıyor ve Gumball ile Darwin'in dönüşmemesi nedeniyle diğer dünyaya gönderileceklerini açıklıyor. Dünya yerinden yarılıyor ve Rob yeniden bir boşluğa, bir başka karanlığa düşüyor. Şunu da ekleyelim. Gumball macerası dediğim gibi bitmiş değil. Bu bölüm 2019'da yayınlandı ve yıllarca büyük bir bekleyiş oldu. Ama sonunda dizinin yapımcılarından 7. sezonundan küçük bir fragman yayınladı. O yüzden yeni sezon çıktığında burada olacağız. Takipte kal ve abone olmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.